Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda iş sağlığı ve iş güvenliği hakkında atölye ile ilgili olarak konuşacağız. Unutmayalım, güvenlik her şeyden önce gelir. Hemen videoya başlayalım. İlk olarak kişisel koruyucu ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan 4 tane arkadaşlar. Hani çok zor değil. Bir tanesi gözlük. Özellikle devirli makinelerde çalışırken gözümüze gelebilecek çapakları ya da işte ahşap parçası olabilir ya da metal parçası olabilir. Gözümüzü bundan korumak için kullandığımız bir ekipman. İkincisi ise tiz sesleri engellemek ve desibeli düşürmek adına koruyucu kulaklık. Çalışmalarımızda bunun ne faydası olacaktır? Uzun süreli gürültüye maruz kalmak zaman içinde işitme kaybına yol açıyor arkadaşlar. Ahşap atölyesindeyiz ama hani biliyorsanız mesleğim bileyicilik benim. Bütün gün neredeyse 8 saat boyunca şu görmüş olduğunuz kulaklık kulağımda takılı arkadaşlar. Bir diğeri ise maske. Basit olanı kullanabilirsiniz. Ucuzdur. Profesyonel olan ventillidir. Toza karşı çok daha iyi filtrasyonu vardır ama biraz tuzludur. Gene de hani atölye için söyleyelim. Tozlu bir şeyle uğraştığınız zaman maskeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir diğeri ise eldivenler. Eldivenleri ben ahşap atölyesinde çok önermediğimi daha önceden söylemiştim. Kesici ve döner takımlarda arkadaşlar eldivenin ucunu kaptırabiliriz. Eğer kaptırırsak da makine eldiveni içeriye doğru çeker. Kesmeyeceği bile varsa kesebilecek duruma gelir elimiz arkadaşlar. Kullanıp kullanmamak tabii ki size kalmış. Anlatmak isteyeceğimi bir özetleyeyim. Parmağım aşağı yukarı 1 santimetre geride arkadaşlar. Beynimiz çıplak ellerimizin iyi kötü nereye gidebileceğini, ne zaman çekmemiz gerektiğini daha iyi belirtir bize. Eldiven olduğu zaman bu 1 santimetre önde duruyorsa ya da yarım santimetre önde duruyorsa bir anlık dalgınlıkla eldiveni kaptırabiliriz ve eldiveni kapınca da elimizi kurtaramayabiliriz. Tavsiye etmediğim yanı tamamen bu. Yoksa tabii ki bir malzeme taşırken, bir demir profili taşırken ya da tutarken bunlardan faydalanmamız gerekir. Zımpara videosunu anlatmıştık ama güvenlik videosuna da bir kez daha üstünden geçelim. Zımpara yaparkenki halimi size göstermek istiyorum. Şimdi zımpara yaparken en kötü ihtimalle şu basit maskeyi kullanıyorum arkadaşlar. Bir adet rulo peçeteden kopartıp şunu koyuyorum. Burnumun üstüne gelecek şekilde kapatıyorum. Maskenin demirine de bastım burada. Arkasında baflarımdan birisini şu şekil takıyorum. Bir tanesini kafama takıyorum. Arkasından da koruyucu gözlüğü takıyorum arkadaşlar. Zımpara yaparkenki şeklimiz bu oluyor. Bu şekilde de Doom filmindeki muhattip gibi oluyoruz falan böyle. Hadi bakalım. Sizi minik bir atölye turuna çıkartayım. Şöyle özellikle yerleri falan görmenizi istiyorum. Şimdi bakın atölyemde genelde temiz durmaya çalışıyorum arkadaşlar. Elektrik kablolarına da dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi benim sadece yerden bir tane tezgah testereme giden kablo var. Bunun dışındakilerin hepsi masaların arkasından giderek mesela bu kısımda görüyorsunuz bir tane. Bir tane bu kısımda görürsünüz. Şimdi neden elektrik kablolarını söylüyorum? Elektrik kabloları yerden çok fazla geçmemeli arkadaşlar. Yoksa takılıp düşebiliriz. Yani kazaya sebebiyet verebilir diyebiliriz kısaca. Yerleri genelde her iş yapımından sonra temizliyorum. Yani eğer temizlemezseniz zaman içinde epey talaş birikebiliyor. Yani bu da ne yapmış oluyor? Yangın riskini arttırmış oluyor arkadaşlar. Bunun önüne geçebilmek adına yerleri iş yaptıktan sonra temizlemek gerekir. Hatta şunu da göstereyim. Maalesef diyeyim hani sigara içen birisiyim. Küllüğümü asla boşaltmam çalıştığım süre içerisinde. Çalışmam bittikten sonra da durur. Atıyorum 1 gün sonra 2 gün sonra bu atölyeye geldiğim zaman ilk yaptığım işlerden birisi küllüğü boşaltmak diyebilirim size. Neden derseniz çöpün içinde talaş oluyor, bir şey oluyor. Hani Allah korusun hani tam çıkarken dökeriz bir şey olur. Yangına mahaliyet vermemek. Bir diğeri ise elinizin altında ulaşabileceğiniz bir yerde mutlaka bir yangın tüpü bulundurun. Ne olur ne olmaz yangın tüpünüzü de kontrol etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bir diğer husus ise
Arkadaşlar boyaydı işte bilmem neydi yani kimyasal olanları ben bu şekilde yukarıda tutmaya çalışıyorum. Hani bu da tamamen güvenlik amacıyla yapmış olduğum bir şey. Bunu da size şiddetle tavsiye ederim. Atölyede ahşap tozu ne kadar az ise solunum yollarımız için, sağlığımız için de bir o kadar iyi olacaktır diyebilirim. Bunların hepsine uyuyor musun diye sorarsanız da elimden geldiği kadarıyla uymaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama hepsine tam olarak da uyduğumu ben de söyleyemem. Bir diğer husus ise elektrikli aletlerin kullanımında dikkat etmemiz gerekenler. Elektrikli el aletlerini kullanmadan önce düzgün çalıştıklarına mutlaka emin olarak işe başlamalıyız. Örneğin bir önceki videomuzda testereyi çalıştırmadan önce boşta yani testerenin önüne geçmeden önce boşta bir çalıştırmıştık. Bunun gibi diyebiliriz. Ya da mesela mengeneye bir şey bağlıyorsunuz. Bağlı olduğuna, sıkı olduğuna emin olun. Elinizde bir kontrol edin, bir şey yapın. Yani bunu her alet için çok fazla çeşitlendirebiliriz. Ayrıca körelmiş bıçaklarla çalışmanız hem iş yükünü arttıracaktır hem de kazaya sebebiyet verme olasılığı da vardır. O yüzden bıçaklarınızı mümkün olduğunca keskin tutun. Bilenme zamanı geldiği zaman ihmal etmeyin arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi elinizin altında bir yangın tüpü mutlaka olsun. Atölyenizdeki kimyasal malzemeleri yukarıda bir yere istifleyebilirsiniz. Başka bir yere istifleyebilirsiniz. Mümkünse atölyenizde hava alabilecek bir düzenekte hazırlamaya çalışın. Bulunduğum atölyede kapının üst kısmından hava alabileceği boşluklar var. Bir de şöyle karşı tarafta havalandırma borusu var arkadaşlar. Onu açtığım zaman atölyedeki hava sirkülasyonunu sağlayabiliyorum. Onun dışında burada şansıma diyeyim mesela yangın hattı var. Adı neydi şunu bilmiyorum da şemsiye gibi patlayan şey. Bundan da 2 tane mevcut atölyenin içerisinde. Bu dediğim gibi benim şansıma olan bir şey burası için. Hemen her atölyede ya da dükkanda işte ufak tefek kesikler, yanıklar için bir ilk yardım çantasının bulundurulmasında fayda vardır. Daha ciddi durumlar için ise hani şunu bilin işte atölyenizde ya da çalıştığınız yere yakın sağlık kuruluşları neresidir? Bu da önemli bir bilgidir arkadaşlar. Bugün size atölye güvenliği hakkında basit ama etkili olan adımları anlatmaya çalıştım. Bu şekilde bu adımları takip ederseniz atölyenizi bir tık daha, birkaç tık daha güvenli hale getirmiş olursunuz. Bu basit videoyu beğendiyseniz beğen düğmesine basın. Beğen düğmesine bastıktan sonra da hype etmeyi, çıkan seçenekte hype etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka videolardan da haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olun ve bildirim zillerini açın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Durun gitmeden önce şunu da söyleyeyim. Hobi işiyle uğraşıyorsunuz, kesici takımlarla uğraşıyorsanız arkadaşlar bakın kafanız bulanıkken eşinizle dostunuzla kavga etmiş olabilirsiniz. İşte kötü bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Kafanız dalgınken arkadaşlar kesici takımlara bulaşmayın. Ya da hani alkolünüzü alıyorsunuzdur, almıyorsunuzdur orasını bilemem. Alkollü bir şekilde sakın bu işlere bulaşmayın arkadaşlar.